Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu önümde görmüş olduğunuz yelek modelinin yapımını paylaşacağım. Yeleğimiz şöyle lastik modele benzeyen bir model, farklı bir versiyonu diyebiliriz. Modelimi 3-6 ay olarak çalıştım. Sizler daha büyük yapabilirsiniz. Bunun için bu başlangıçta başladığımız zincir sayısını artırarak yapacaksınız. Bunda nasıl artıracağız? 4 ve 4'ün katları olacak şekilde ayarlayacağız arkadaşlar. Eğer elinizde bir kıyafet varsa, yapacağınız yaş grubuna göre örnek bir kıyafet varsa onu ölçerek de ilerleyebilirsiniz. Bu benim başladığım ölçülerle 1 yaşa kadar rahatlıkla yaparsınız arkadaşlar. Bu robadaki yüksekliği 1-2 sıra daha artıracaksınız. Sonrasında zaten beden genişliğiniz de böylelikle büyümüş olacak veya bu kollarda da zincir çekerek yine büyütebilirsiniz. Ama 2-3 yaşlar için bu başlangıçtaki zincir sayısını artırmanızı öneririm. Şöyle ölçülerimi de vereyim size. Beden genişliğim 26 santim. Yüksekliğimde şöyle görün sizde 30 santimde, omuzdan itibaren buradan ölçüp bu tam lastik bitimine kadar 30 santimlik bir ölçüm var. Şöyle kollarda lastik detayım var. Ön patlar lastik, beden sonu lastik, bu şekilde hazırlamış oldum. Kullandığım malzemem Alize Happy Baby kullandım. 2 renkli olarak çalıştım. Yeşilim tamamen bitti. Bir ip bitti. İkinci ipimden de şu kadar kaldı. Lila olan ikinci renk ipimden de bu kadar kaldı arkadaşlar. Tığımda 5 numara 3 milimlik bir tığ kullandım. İstediğiniz iple çalışabilirsiniz. Daha kalın iplerle daha tok, daha kalınca mont tarzı olacaktır. Bu hani modelimi zaten böyle kabartılı bir model olduğu için bu ip gayet iyi gitti bu modele. Evet, bu şekilde. Şimdi dilerseniz modelimizin yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar, modelimizin yapımına başlıyoruz. Öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. Toplamda 71 tane zincirimiz olacak. Artı 2 zincir daha ekliyoruz. 73 zincir. O eklemiş olduğumuz 2 zincir bize trabzan olacak. Yani bunun üzerine 71 tane trabzan yapacağız biz. 73 zincir, 71 trabzan yapacağız bunun üzerine. Şimdi ipimi doluyorum. 1, 2, şöyle üçüncüye trabzanımı yapıyorum. Burada bakın, bu da bir trabzan sayıldı. Bu da bir trabzan. 2, önümüzü yapıyoruz, ön kısmını. 2, şöyle 3, her bir zincire bir tane trabzan yapacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Ön için 12 tane trabzanımızı yaptık. Bu baştakini de sayıyoruz. Ön için 12 tane trabzan yaptık. 4, 6, 8, 10 ve 12. 2 zincir çekiyorum. Bu 12. trabzanımı yapmış olduğum yere bir tane daha trabzan yapıyorum. Burası bizim ön kol ayrımlarımız. Ön ve kolun büyümesi için gerekli olan artırma yerimiz. İpimi doluyorum. Kol içinde 13 tane trabzan yapacağız. Bu artırmayı sayıyorum. Şunu sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar trabzanımı yapıyorum. Bunu da sayarak arkası için 22 tane trabzan yapacağım. 1,
2, bakın bunu da sayıyorum. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tane trabzanımızı yaptık arkası için. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum. Ön için 12, kol için 13, arka için de 21 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi tekrar ipimi doluyorum. Kola geldik. Kol için de 13 tane trabzan yapacağım. Bunu da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2 zincir, aynı yere tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Yine bir artırma yerimizi yaptık. Şimdi ön bölümüne geçtik. Bunu da sayarak ön için 12 tane trabzan yapacağım. 1, 2, bunu da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane trabzanımızı yaptık. Bir zincir çekiyorum, döndürüyorum. Benim fazladan çektiğim için burada birkaç tane zincirim kaldı. Bunu en son buradan sökeceğim arkadaşlar. Şöyle söküyoruz. Şu ilmeği sizin de eğer kalırsa şöyle, bakın şunu şuradan şöyle ayırdığınız zaman, çıkardığınız zaman kolaylıkla sökebilirsiniz bu kısmı. Döndürüyorum. Şimdi bunların üzerine, her birinin üzerine bir tane sık iğne gelecek şekilde yapıyoruz. Hemen bakın şuradan dip kısmına, şuraya bir tane sık iğne yapıyorum. Her birine bir tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Ve yuvaya geleceğim. Geliyorum. Evet, her birine birer tane sık iğne yaparak ilerledim. Yuvamın içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere sık iğne yapıyorum. Burada da. Bakın. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yuvalara bu şekilde. Daha sonra her birine birer kere olacak şekilde ilerliyorum.
Diğer yuvayı da göstereceğim size. Bakın tekrar geldim yuvaya. Yuvanın içerisine bir tane sık iğne, 1-2 zincir, aynı yere tekrar bir tane sık iğne ve devam ediyorum. Yuvalara da bu şekilde yapacağız, ilerleyeceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde gelelim arkadaşlar. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonundaki şu zincirimin üzerine de sık iğnemi yapıyorum. Bakın şuraya da sık iğnemi yapıyorum. Evet. Şimdi ip değiştireceğiz. Diğer ipimizi alıyoruz. 2 renkli olarak çalıştım. İsterseniz 3 renkli olarak da çalışabilirsiniz. Tamamen tercihinize bağlı. Evet, şöyle bir zincir çektim. Hemen dibine batıyorum sık iğne olarak. Evet. Şimdi bir zincir, 2 zincir çekiyorum. Burada bir trabzan oluşturmuş oldum. Yanındakine trabzan yapıyorum. 2. Yanındakine tekrar trabzan yapıyorum. 3. Burada 3 tane trabzanım olmuş oldu. 1, 2, 3 tane trabzanım olmuş oldu arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi ipimi doluyorum. Buradan 1, 2. Arkadaşlar şu başta, burayı tekrar göstereceğim. Orada bir düzensizlik oldu. Şimdi ipimizi taktık. Şu yeşili iyice çekiyorum. Bir zincir çektim. Hemen şuraya, yani şu dip kısmına bir tane trabzan yapıyorum. Ve burada bir tane trabzanım oluşmuş oldu. Böyle daha düzgün oldu. Şimdi yanına yapıyorum yine. Şu yeşil ipimi yürütmeyeceğim. Sadece lilayı yürüteceğim. 1, evet. 2 ve 3. Evet. 3 tane trabzan yaptım. Şimdi altta da bakıyorum. 1, 2, 3. Şimdi dördüncüye 1, 2, 3. Dördüncüye bakın birinci sırada 3 trabzan yaptım. Alttan da 1, 2, 3 trabzan. Yani birinci sıranın yeşillinin birinci sırasından bahsediyorum. 1, 2, 3 tane yapmış olduk. Burada 3 trabzan. Üstte de yine 3 tane trabzan. Bu üçlüye atlıyorum. Bakın ipimi doluyorum. Şu birinci sıranın dördüncüsüne. Şu. Yani burada 3 tane trabzan yapmış olduğumuz için artırma yapmamak için buradaki dördüncüye 1, 2, 3. Dördüncüye şöyle lastik gibi bakın alttan şöyle hani ön lastik yapar gibi şöyle göstereyim. Bu şekilde batıyorum. Çıkardım. İpimi tekrar doluyorum. Şaşırmayasınız diye oldukça yavaş gösteriyorum anlaşılsın diye. Aynı yere tekrar lastik alır gibi batıyorum. İpimi alıyorum. Şimdi bunların hepsini tığımdan çıkaracağım. Sadece bu kalacak. Çıkardım. Tığımda 2 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Şimdi tekrar ipimi doluyorum. Şimdi bakın burada şuraya batmayacaksınız. Hemen arkasındakine batmayacaksınız. Çünkü onu zaten bu alttan lastik alarak yaptığımız için orada bir ilmek batarsak eğer artırma yapmış oluruz. Hemen yanındakine batıyorum trabzan olarak. Yine yan yana 3 tane trabzanımı öreceğim. 2 ve 3 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi yine ipimi doluyorum. Bakın buradan da yine 1, 2, 3 tane saydım. Dördüncüye yani şu hemen birinci sıraya iniyorum. Yeşilinin birinci sırasından yine lastik alır gibi alıyorum. İpimi aldım. Çıkarıyorum. Tekrar ipimi doladım. Aynı yere tekrar lastik alır gibi yapıyorum. Çıkarıyorum.
Ve tığımdaki şunların hepsini tığımdan çıkarıyorum. Şu 2 tane kaldı. 2 taneyi de içinden çıkardım. Şimdi yine tekrar 3 tane trabzan yapacağım. Bakın yine arkasındaki şu ilmeğe değil, hemen yanındakine. 1 2 ve 3. Burada da 1 2 3 tane atladığımızda hemen zaten şu artırmanın ilk bacağına geliyor sıra arkadaşlar. Hemen oraya yapıyorum. Bakın yine lastik alır gibi alıyorum. Çıkardım. İpimi doluyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. İçinden çıkarıyorum. Hepsini tek seferde çıkardım. Bir daha göstereceğim burayı. Bakın ipimi doluyorum. Tam bacak kısmını alıyorum. İpimi doluyorum tekrar. Aynı yere yine lastik alır gibi batıyorum. Bunların hepsini tığımdan çıkarıp tığımda 2 tane kaldı. Hepsini tek seferde topladım. Şimdi bakıyorum. Bunu atlıyoruz. Bakın hemen zaten arkasında. Şöyle çevirin. Arkasında zaten son batmış olduğunuz yer. Bakın buraya yapılmış. Burası da yapılmamış. Ama burası lastik olduğu için bunu atlıyorum. Hemen buraya trabzanımı yapıyorum. Bakın yuvanın hemen yanı yapıyorum. Yuvaya da bir tane yapıyorum. 2 zincir. Aynı yuvaya tekrar bir tane daha trabzan yapıyorum. Ve hemen şuna trabzanımızı yapıyoruz. Burada tekrar lastiğime, yani şu bacak artırma yerinin bacak kısmına yine batıyorum. İpimi çektim. Doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Şunu sadece ayırıyorum. Şunların hepsini çıkardım. Tığımda 2 tane var. Tek seferde topladım. Şimdi yine devam ediyorum. Bakın şöyle yapıyorum. Buna atlıyoruz. Zaten bu hemen onun hizası yanındakine. Eğer buna yaparsanız çok fazla artırma yapmış olursunuz. Dikkat ediyoruz ona. Hemen yanındakine trabzanımı yapıyorum. 1 2, her 3 trabzanda bir bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. 2 ve 3. Buradan da yine sayalım. 1 2 3 ve dördüncüye şuna batıyorum. İpimi tekrar doladım. Yine aynı yere tekrar batıyorum. Çıkardım. Tığımda 2 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Yine 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3. Buradan da sayalım. 1 2 3. Dördüncünü şu şekilde lastik alır gibi yapıyorum. Tekrar ipimi dolayıp yine aynısını lastik alır gibi yapıyoruz. Bunları çıkarıyorum. Tığımda 2 tane var. Tek seferde topladım. 3 tane yapıyorum. 1 2 ve 3. Yine bakıyoruz. 1 2 3. Dördüncü yine artırma yerinin bacak kısmı. Lastik alır gibi yaptım. İpimi doladım. Aynı yere tekrar trabzanımızı yaptık. Yani lastik alır gibi yaptık. Bunları içinden çıkarıyorum. Tığımda 2 tane var. Tek seferde topladım. Şimdi bakıyorum, bunu atladık. Hemen buradayım. 1. Şimdi yuvamın içerisinde bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir. Yine yuvamın içerisinde bir tane trabzan yapıyorum. Ve bir de yanındakine yapıyorum. İpimi doladım. Artırma yerinin diğer bacağına bakın. Bacağına atıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Aynı yere tekrar aynı işlemleri yapıyorum
Ve bu şekilde çıkarıyoruz. Şimdi yine 3 tane yapıyoruz. 1 2 ve 3. İpimi doladım. 1 2 3 tane atlıyoruz. Dördüncüye 3 tane, çünkü 3 tane trabzan yaptığımız için ilk sıradan da 3 tane trabzanımızı atlayıp dördüncümüze yine lastik alır gibi yapıyorum. İpimi aldım. Aynı yere tekrar. Evet. Ne yapıyoruz? Şöyle çeviriyoruz. Bakın şurada bir tane var. Bunu atlıyoruz. Bu zaten lastik gibi aldığımız puf. Hemen bunu alıyorum. Yanındakini 3 tane trabzanımı örüyorum. Alttan yine dördüncüyü ve yine devam ediyorum. 1 2 3. İpimi doladım. 1 2 3 tane atladım. Pardon. Evet, dördüncüye alıyorum. İpimi doluyorum. Aynı yere tekrar atıyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde gideceğiz. Bu köşelerde artırma yerlerinde dikkat ettiyseniz hep bacaklara geliyor arkadaşlar. Artırma yerinin bacaklarına geliyor artırmalar. Ona dikkat edeceğiz. Evet, 1 2 3. Bakın yine bacağa geldi. 1 2 3 dördüncü. Yani bu da demek oluyor ki arttırırken, yani diyelim ki büyüteceksiniz modelinizi, büyütürken önlere ilmek sayınızı şöyle ayarlayacaksınız. Her 4 tane ilmek ekleyeceksiniz. Yani buraya 4 tane, buraya 4 tane, kola 4 tane, arkaya 4 tane gibi ekleyerek yapacaksınız ki bu düzenekler eşitlik sağlanmış olsun. Bir yuvanın içerisine geldim. 2 zincir çekiyorum. Tekrar yuvamın içerisindeyim. Yanındakine hemen bakın şöyle göstereyim. Ve yine bacak kısmına tek batıyorum. İpimi doluyorum. Yine aynı yere batıyorum. Çıkarıyoruz. Devam ediyorum. 1 2 3 1 2 3. Bir lastikte bitiriyorum burayı. Tekrar aynı yere. İki, 3. İpimi doluyorum. 1 2 3. Hemen dördüncüye tekrar doladım. Aynı yere tekrar atıyoruz. Bakıyorum. 1 2 3. Bakıyorum. 1 2 3. İpimi doluyorum. Şuraya bir tane, yanındakine bir, yuvadayım. Yuvamın içerisine bir tane yapıyorum. 2 zincir, tekrar yuvaya bir tane ve yanına da bir tane. İpimi doladım. Hemen yuvanın bacağına yine aynı şekilde devam ediyoruz. 1
2, 3. Bir, iki, üç. Evet. Ve kalan 3 tane trabzanımızı da yapıyoruz. 1, 2, 3. Bakın çok güzel oldu. Şu şekilde. Şimdi döndürüyorum. Bir zincir çektim. Hemen şurada zaten bakın belli ediyor. Hemen dip kısmına sık iğne yapıyorum. Bir sıra sık iğne, bir sırada bu puflu trabzanlı sıraya yapıyoruz. Her bir ilmeğe, her bir trabzanımın tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum. Bu puflu olan yerlere de bunlara puf diyoruz arkadaşlar. Bunun üzerine de sık iğne yapıyorum. Şimdi yuvaya geldim. Yuvada bir tane sık iğne, 2 tane zincir, aynı yere tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. 1, devam ediyorum. Her bir ilmeğime bir tane sık iğne yaparak devam edeceğim. Yuvalarda bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne olacak. Buralarda da her bir trabzanımın tepe noktasına, tepe dediğim yer şu ilmekler arkadaşlar. Bakın şuradaki boşluklardan bahsediyorum. Kesinlikle şu aralara, şuraya değil, şuradaki ilmeklere batıyoruz. Şimdi bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna geldim. Bakın şurada bir zincir çekmiş olduğumuz, ipeklediğimiz yer var. Buraya da bir tane sık iğnemizi ekliyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi döndürüyorum. Bu iple işim bitti. Yeşil ipimi alacağım. Zaten onu kesmemiştim. Hemen şöyle içinden çıkarıyorum. İyice çekiştirdim. Bir zincir çektim. Hemen şuradaki ip kısmına bir tane trabzan yapıyorum. Burada bir tane trabzanım oluşmuş oldu. Şimdi bu sırada bu yapmış olduğumuz pufların aralarına denk gelecek benim yapacağım puflar. Yani üzerlerine denk gelmeyecek. Şimdi bir tane trabzanımı yaptım. Bakın şu altta yine 3 tane trabzanım var. Bakın şu morlu kısımdan bahsediyorum. Lila kısımdan bahsediyorum. Burada 1, 2, 3 tane trabzanım var. Bir tane trabzan yaptım. Bir tane atlıyorum. Hemen şuna pufumu yapacağım. İpimi doladım. Şöyle lastik alır gibi yapıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Aynı yere tekrar bir tane daha yapıyorum. Evet. Şimdi yine 3 tane yapacağız arkadaşlar. Bakın şu arkasındakine bakıyorum. Bir tane atlıyorum. Yanındakinden 1, 2 ve 3 trabzanımızı yaptık. Buradaki 3 trabzanın yine ortasına denk gelecek. Ortasındakine denk gelecek. Şöyle bakın zaten 1, 2, 3 tane atladığımızda bu. Zaten buradan sonrası kendini belli ediyor. İki puf arasında 3 tane trabzan var. Bunun ortasındakine pufu yapacağım. Tekrar ipimi doladım. Şöyle birazcık uzatırsanız da pufunuz daha güzel gözükecektir. Daha sonrasında yine aynı yere batıyorum. İçinden çıkardım. Evet. Sadece bu ilk başta bir tane çektim. Bu üçlünün ortasına denk getirdim. Buradan sonra artık trabzanları, bu alttaki trabzanları saymanıza gerek yok. Şimdi bakın yine yapıyorum. 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2 ve 3 trabzanımı yaptım. Yine bunun hemen ortasındakine, şuradaki üçlünün ortasındakine denk gelmiş olacak arkadaşlar. Artık model hep kendini tekrar ederek ilerleyecek. Bakıyorum. Şu arkasındakini atlıyorum. Buradan devam ediyorum. 1 2 ve
ve 3. Burada da yine tam yuvanın bacağına denk geliyor. Bakın 1, 2, 3 yuvanın bacağına denk geliyor. Zaten burada her zaman yuvanın bacağına denk gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Bakıyorum. Şöyle bir taneyi atlamış oluyoruz. Hemen yanındakine trabzanımızı yapıyoruz. Yuvamın içerisine geldim. Artırma yerindeyim. Yuvanın içerisine bir tane trabzan, 2 zincir, bir tane trabzan. Tekrar ipimi doluyorum. Hemen yine yuvanın bacağına pufumuzu yapıyoruz. Yine bakıyorum. Şunu atlamış oluyorum. Buradan devam edeceğim. Şöyle bakın. Buradan devam edeceğim. Yani şöyle yapın. Bakın. Hani burada mesela şöyle yaptığınızda 2 tane atlamaya müsait. Ona dikkat edelim. 1 Evet. 2 ve 3. Yine buranın ortasında. Zaten yanlış yere battığınız zaman hemen kendini belli eder örnek buradan sonrası için. Eğer hani burada değil de burada olduysa ilmeğiniz mutlaka bir yerde bir hata yapmışsınızdır. Ona dikkat edin. Batış yerleriniz daha da kolaylaşmış olacak bu ikinci, üçüncü sıralarda. 2 3 Bakın hep şu üçlünün ortasındakini artık yapıyoruz. Burada yine yuvamın bacağına şuraya bir tane, yuvaya bir trabzan, 2 zincir ve bir trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Hemen şuraya da bir tane trabzanımızı yapıyoruz. Bakın burada 4 tane trabzan olmuş olacak. 2 puf arasında ipimi doluyorum. Yine şuraya yapıyorum. Yine bacağına, tam artırma yerimin bacağına şöyle bakıyorum. Bakın burada 4 tane trabzanmış olmuş olacak. 2 bu tarafta, 2 de bu tarafta, 4 tane. Bütün yuvalarda aynı şekilde 2 bu tarafta, 2 bu tarafta 4 tane olacak. Trabzanımı puftan sonra trabzan yapıyoruz. Yuvanın içerisine tekrar bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Daha sonrasında yanındakine batıyoruz. Trabzan yapıyoruz ve pufu yapıyoruz. Şimdi devam ediyorum yine. 1 2 3 Sanırım anlaşıldı artık. Şimdi diğer yuvaya kadar yine aynı şekilde ilerleyelim. Oradaki yuvaya da yine göstereceğim size. Bir, iki ve üç. Yine yuvaya geldim. Yuvanın bacağına doluyorum. Şu tam bakın şu yuvanın içinin bir öncesi batmış olduğum yer. Buraya bir tane trabzan, yuvaya bir tane trabzan, bu tarafta 2 tane trabzan olmuş oldu. 2 tane zincir çekiyorum. Yuvaya bir trabzan ve yanındakine yine bir trabzan. Buraya da 2 tane trabzan yapmış olduk. Daha sonrasında da yine yuvanın bacağına pufumuzu yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda yine şuradaki 3 tanenin hemen ortasındakine
pufumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Sondakine de bir tane trabzan yapıyorum. Ve döndürüyorum. Bir zincir. Bu sırayı sık iğne ile gidiyoruz. Hemen dip kısmına şöyle dibine bir tane sık iğne. Sıra sonuna kadar ilerliyorum. Yuvaların içerisine yine bir sık iğne, 2 zincir ve bir sık iğne yapacağım. Tüm ilmeklere birer tane sık iğne yaparak gidiyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane yuvayı göstermek istiyorum. Yuvam içerisine bir sık iğne, 2 zincir ve aynı yere tekrar bir tane sık iğne. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. En sonuncuya da bir tane sık iğne yapıyorum. Döndürüyorum. Artık yine ip değişikliği yapacağız. Şöyle çekiştiriyorum. İpimi alıyorum. Bir zincir çektim. Hemen dibine trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi bakıyorum. Burada yine araya denk gelecek. Yani şu iki pufun arasına denk gelecek arkadaşlar. Bunun için 3 tane trabzan yapmam gerekiyor ki arasına denk gelsin. 2 ve 3. Bakıyorum. Evet, tam arasında ipimi doladım. Pufumuzu yapıyoruz. Bu kadar. Modelinizi bu şekilde yerleştireceğiz. Modelimizi. Yuvalarda yine aynı şekilde hep bacaklara denk gelecek puflar. Bir yuvayı da yine göstereceğim. Bir, 2 ve 3. Evet, bakın yine bacağa denk geldi. Şimdi ne yapıyorum? Döndürüyorum. Hemen şu bakın yuvanın bir öncesindeki ilmeğime bir tane trabzan yapıyorum. Bir tane de yuva yapıyorum. 1-2 zincir, tekrar yuvaya bir tane daha. Yuvanın yanındakine de bir trabzan. Burada 4 tane trabzanım oldu. Şimdi yine yuvanın bacağına pufumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Ve 3 tane trabzan yapacağım yine. Evet, modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Roba kısmını bu şekilde ilerletelim arkadaşlar, roba kısmını. Roba kısmı bittikten sonra ben kaç sıra ve kaç santim yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Sonrasında da kol birleşimleriyle devam edeceğiz. Arkadaşlar, benim robam bitti. Şimdi kaç sıra yaptığıma bakalım. Şu puf sıralarını sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra puf sırası yaptım. Ve benim istediğim ölçüye geldi. Şöyle roba yüksekliğini sizlerle paylaşayım. Bakın. Şuradan 11 santimlik bir roba yüksekliğimiz var. Beden ölçüsünü de vereyim. Şöyle ölçeceğimiz yer 2 yuva arası. Yani şu 2 tane artırma yaptığımız yuva arası. Şöyle ölçüyorum. Buradan 25 santim. Evet, 25 santimlik bir ölçüm var. Şimdi kol birleşimine geçeceğiz. Kol birleşimine en son puf sırasını yaptım. Sık iğneli sırada bıraktım. Sık iğneli sırayı yapmadım. Bu sık iğneli sırayı yaparken kollarımızı birleştireceğiz. Şimdi şöyle ilmeğimi takıyorum. Ve döndürüyorum. Evet, bir zincirimizi çekeceğiz. Kol artırma yerine kadar sık iğne ile geliyoruz. Her bir ilmeğe sık iğne yaparak artırma yerine kadar gelelim arkadaşlar. Artırma yerine geldim. Yuvaya bir tane sık iğne yapıyorum. Ve geliyorum.
Buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Ve böylelikle de kol kısmımızı birleştirmiş olduk. Daha yuvaya yapmıyorum. Burada sık iğne ile birleştirdik. Devam ediyoruz. Yuvanın içerisine batmıyoruz. Buradan devam ediyoruz. Evet, birleştirmemiz bu şekilde olacak. Oldukça kolay. Şimdi diğer kola kadar gelelim yine. Yine kol yerine geldik. Bir tane sık iğne yapıyorum. Diğer artırma yerini buluyorum. Buradaki yuvaya da bir tane sık iğne yaparak birleşimimizi sağladık ve devam ediyorum. Kolumuzu da bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi sıra başına kadar sık iğnelerimize devam ediyoruz. Sıra başına geldim. Şimdi ip değişikliğimizi yine yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Hemen dip kısmına trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi bakıyorum. Burada zaten puf var. Hemen şu üçlünün ortasına denk gelecek. Yani 3 tane trabzan yapmam gerekiyor. 2 ve 3. İpimi doluyorum. Ve puflarımızı yapıyoruz. Aynı şekilde devam edeceğiz modelimize. Herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Aynı devamı. Sadece burada bir kol altını göstermek istiyorum size. Onun için oraya kadar gelelim. Kol altındayım. Şimdi bakıyorum burada şurada bir üçlü var, bakın. Hemen bunun şu ortasındakine, bakın şöyle göstereyim. Şurada üçlü var. Bakın kol altı birleşim burası. Şurada bir üçlü var. Bunun ortasındakine pufumuzu yapıyoruz. Şimdi devam edeceğim. Da bakıyorum, şunu atladım. Şu boşluğa da şöyle bir tane yapıyorum. 2. Bakın şu bir zincirin olduğu boşluğa da bir tane yaptım. Hatta buradaki şuraya, evet. 2. Yani tam kol altı kısmına ve 3. Şöyle göstereyim. Kolun alt kısmına denk geliyor. Yani bunu bu şekilde de yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Buraya bir tane yaptınız. Şu boşluğa şöyle bir tane yapın. Bir de yanındakini yapın. 3 tane yapmış olduk. Burada da bir üçlü var. Hemen onun ortasındakine pufumuzu yaptık. Ve devam ediyoruz. İki, üç. Diğer kolu da gelelim. O kısmı da yine size göstereyim. Şimdi eğer burada bedeni büyütmek istiyorum, ben zincir çekerek birleşim yapmak istiyorum derseniz 4 tane zincir çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ki şuradaki o eşitliği sağlayabilirsiniz. Yani puf aralarına denk gelsin diye o şekilde yapmanız gerekiyor. Yani o zinciri kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Bir matematik hesabı yapmanız gerekiyor orada. O şekilde zincirle de birleştirebilirsiniz. Şimdi 1 2 3. Diğer kol kısmına kadar yine gelelim. Oradaki o birleşimi de yine sizlerle paylaşayım. Yine kol kısmına geldim. Şimdi burada yine bakın şurada bir 3 trabzanımız var. Ortasındakine yapıyorum. Şimdi 3 tane yapacağım. Bir tane buraya, bir tane şu boşluğa yapacağım. Bir tane de buraya yapıyorum.
Bu taraftakinde orta kısmına denk gelmiş olduk. Bakın burada 3 tane var. Buraya denk geldik. Ve devam ediyorum. Böylelikle kol kısmını da birleştirmiş olduk. Şimdi buradan sonra hep aynı birbirinin tekrarı. Bir sonraki sıra sık iğne, daha sonra yine pufla sıra. Bu şekilde beden sonuna kadar yapacağız. Ben kaç sıra yapmışım, kaç santim yapmışım sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Onu zaten pardon, evet. Sonrasında zaten beden sonunda da bir lastik kısmımız var. Ona geçeceğiz. Onu da yine sizinle paylaşacağım. Şimdi şu kol ön kısmını da bitirip şöyle bir son halini göstermek istiyorum size. Evet. Şöyle gösterelim. Bakın kol kısımlarımızı ayırdık. Bu şekilde. Robamızı tamamlamış olduk. Şimdi beden kısmını yapalım. Sizler de yapın. Ben de yapayım. Sonra lastik kısmıyla devam edeceğiz. Arkadaşlar benim bedenim bitti. Toplamda şu puf sıralarından 20 sıra yaptım. Ve lastik kısmına geldim. İstediğim ölçüye geldim. Şöyle beden ölçüsünü tekrar bir vermek istiyorum. Çünkü kol altlarında birer tane artırma yapmıştık. Şu kısımlarda, şuralarda, şu orta noktaya batarak artırma yaptık. Şimdi öncelikle bedenimiz 25'te. Bakıyoruz kaç oldu. Evet, 26 santim oldu bedenimiz. Genişliğimiz. Uzunluk olarak da şöyle uzunluğunu da vereceğim size. Şöyle tam omuz hizasından ölçüyorum ben. Omuzdan 27 santim olmuş arkadaşlar şu anda. Şimdi tam 30 santime eşitlenecek. Beden genişlik 26 santim, boy 30 santim olacak. Şu anda 27 santim boyun uzunluğu. En son puf sırasını yaptık. Lastiğe geçmeden önce şimdi lastiğe geçiş zeminini hazırlayacağız. Diğer ipimi, bu diğer renkli ipimi kestim. Benim için hani yeterli. Yeşille devam edeceğim. Yeşille başladım, yeşille devam edeceğim. İlla böyle bir zorunluluk yok. Hani yeşille başladım, yeşille devam edeyim. İşte morla başladım, morla devam edeyim gibi bir zorunluluk yok. Ben o şekilde tercih ettim. Şimdi şöyle, evet, arka kısımdan normalde sık iğne yapıyorduk. Şimdi sık iğne değil, lastik için zemin hazırlayacağız. Bunun için de bu sırayı trabzanla gideceğiz. Bir zincir çektim. Şöyle hemen dip kısmına, hani sık iğneyi yapmış olduğumuz yer dip kısmı, inşallah gözüküyordur. Dip kısmına trabzanımızı yapıyoruz. Her bir ilmeğe birer tane trabzan yaparak ilerleyeceğim. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar trabzan yaparak ilerleyeceğim. Bu bizim lastik zeminimizi oluşturuyor. Artırma yapmıyorum. Sık iğne yerine trabzanla devam ediyorum. Evet, sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar trabzanımı yaptım. Şimdi döndürüyorum. Bir zincir çektim. Şimdi burada iki zincir çekelim arkadaşlar. Şurada bir tane trabzan gözükmesi gerekiyor. Eliniz sıkıysa 3 de çekebilirsiniz. Şimdi burada lastiklere başlayacağız. Öncelikle bakın şu şekilde yine lastik alır gibi alıyoruz. Aynı pufları yaptığımız gibi. Ama ipimizi dolayıp aynı yere tekrar batmıyoruz. Çektik. Çıkıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane kaldı. 2 çıktım. Tığımda 1 tane kaldı. İpimi doluyorum. Bu sefer bunu şu arkadan öne doğru geliyorum. Hemen üzerinden ilmeğimi alıyorum ve çıkıyorum. Tığımda 3 tane var.
İkisini çıktım. Tığımda 2 tane kaldı ve yine ikisini çıktım. İpimi doladım. Şimdi yine öndekini bu şekilde alıyorum. 2 çıktım. 2 çıktım. İpimi tekrar doladım. Bunu arkadan öne doğru geliyorum, alıyorum. 2 çıktım. 2 çıktım. Bir tane ön lastik, bir tane de arka lastik yapıyoruz. Bu şekilde ilerleyeceğim. Sıra sonuna kadar. Evet. Sıramızı bu şekilde karşıya geçelim arkadaşlar. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sıra sonunda da şuradaki zincire normal batıyoruz arkadaşlar. Şimdi döndürüyorum. Şimdi bir iki zincir çektim. Şimdi bakıyorum. Burada bakın şu ilk sıradaki şöyle önde değil de arka tarafa kalmış. Arka tarafa kaldığı için bunu şöyle yine arkadan lastik alıyoruz. Bu önde bir kabartı şeklinde duruyor. Bunu bu şekilde alıyoruz. Bakın yanındaki arka tarafa kalmış. Onu arkadan alıyoruz. Bu önde kabartı. Bunu önden alıyoruz. Arka tarafa iç kısımda kalanları, yani şöyle içte kalanları arka kısımdan lastik alıyorum. Önde kabartı olanları da yine böyle ön kısımdan lastik olarak alıyorum. Ve bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Toplamda 4 veya 5 sıra lastik yapacağım arkadaşlar. Siz de lastik boyunuzun ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar yapın. 30 santime tamamlayacağım ben. Muhtemelen 4 sırada, 4-5 sırada tamamlanacaktır. Ben de yapayım. Sizler de yapın. Sonrasında ön patlarımızla devam edeceğiz. Şu anda ikinci sıramızı yapıyoruz. Lastiğin ikinci sırası. Zemini saymadım. Evet, lastik kısmımızı tamamladık. Ben 4 sıra lastik ördüm arkadaşlar. 5 sırada yapabilirsiniz. Şimdi ipim bu tarafta kaldığı için ilk önce buradan yukarıya, yani düz kısımdan yukarıya gideceğim. Siz 5 sıra yaparsanız ipiniz burada kalacaktır. İpinizi kesmeyin. Ben şimdi ipimi burada keseceğim. Şöyle uzunca kesiyorum. Evet. Şimdi bu kısımdan ipimi takacağım. Dediğim gibi eğer 5 sıra yaparsanız ipiniz bu kısımda kalacak. O zaman kesmenize gerek yok ipinizi. Direkt yukarıya doğru devam edebilirsiniz. Şimdi ben şöyle tam uç noktasına ipimi takıyorum. Böyle bir zincir çektim. Aynı yere tekrar batıyorum. Bakın bu da içinde, tığımın üzerinde. Şöyle bir tane zincir yaptım buraya. Bunu da iyice çekiştiriyorum. Bu artık buradan hiçbir şekilde sökülmeyecek. Şimdi bu sırayı trabzan olarak gidiyorum. Şöyle bir iki zincir çektim. Bu burada bir trabzan olacak. Şimdi yanındakine
Bakın şu kısımları şöyle batıyoruz. Şu ipimi de arkada yürütmek istiyorum. Bunu. Aynı yere ikişer kere trabzan yapmayın. Artırma yapmış olursunuz ve marullanma olur. Bunu istemiyoruz. Şöyle bakın boş bulduğum yerlere. Buraya bir tane. Bakın buraya bir tane. Böyle. Burayı da sayın. Diğer tarafın da sayısı, yani ön patların sayısı eşit olması gerekiyor. Onu da dikkat edeceğiz. Eşit yapacağız sayılarını. Bakın şuradaki şu boşluğa bir tane yapıyorum. Bakın şimdi bir tane şuraya trabzan yapıyorum. Bir tane buraya. Bir tane de şuradaki boşluğa. Başa kadar aynı şekilde devam edeceğim. Burada dönüşte ilik sırası yapacağız. Hem lastiğimizi yapacağız hem de iliklerimizi yapacağız. Bunun için başa kadar geldikten sonra ilik ayıracağımız yerleri işaretlememiz gerekiyor. Hatta böyle şöyle koyun bakalım marullanma oluyor mu diye. Bakın marullanma yok. Bu şekilde ilerliyoruz. Eğer marullanma olursa, yani şöyle marullanma dediğimiz bu şekilde olursa anlayın ki fazladan yaptınız. O zaman sökün. Daha boşluklar bırakarak devam edin. Yukarıya kadar geldim. En son şuraya da bakın, şuradaki son ilmeğe de bir tane trabzan yaptım. Daha sonrasında düğmeliklerimiz için böyle işaretler taktım. Şu an yanımda ipler vardı, işaretleyicilerim yanımda yokmuş, o yüzden ip taktım. Şimdi aralıklarım 14 14 14 ve 14 olarak aralıklarımı ayarladım. Sizler de bu şekilde eşit olarak ayarlayabilirsiniz düğme aralıklarınızı. Şimdi döndürüyorum. Şöyle bir iki zincir çekeceğim. Şu anda ters kısımdayım. Şöyle arka tarafından lastik yapacağım. Aynı beden sonundaki lastik gibi, ama ters yüzünde olduğum için şöyle önden yapmıyorum. Arka taraftan yapıyorum. Döndürdüğüm zaman bu tam bitişte olacak. Evet, şimdi şuraya bir tane lastik yaptım. Arka lastik yaptım. Şimdi bir tane de şöyle buraya yapıyorum. Burada 3 tane ilmeğim oldu. Şimdi bir tane zincir çektim. Şunu atlıyorum. Şu ikinciye. Şimdi burada arka lastikti. Bu ön lastik olması gerekiyor. Buraya da yine bu şekilde ön lastik yapacağız. Bakın. Şurada ön lastik. Ters kısımdaydı zaten. Ön lastik diyelim. Yani önden aldım. Bunu alsaydım şu şekilde arkadan almış olacaktım. Bunu da yine önden almış olacaktım. Burada ilk yerimiz burada olmuş oldu. Şimdi devam ediyorum. Aynı şekilde bir ön lastik, bir arka lastik olarak devam edeceğim. Diğer işaretlediğim yere gelene kadar aynı şekilde devam ediyoruz.
Diğer kanadında yani bu kısmı yaparken hiçbir şekilde ilik yeri yok. Dümdüz gideceğiz arkadaşlar. Bir sıra trabzan yapacağız. Sonra da dümdüz gideceğiz. Sadece iliğimizi burada ayırıyoruz. Şimdi bakın burada yine ön lastik yaptım. Şimdi bunu bu işaretlediğim trabzandayım. Bunu alsaydım bu şekilde arka taraftan alacaktım. Ama bunu boş bırakıyorum. Bir zincir çektim. Bunu almıyorum. Çünkü düğmem gelecek buraya. Bunu yine önden alıyorum. Ve devam ediyorum. Bunları da çıkarmayacağım buradan. Çünkü lastik olunca nereye düğme yaptığımı görebileyim diye şöyle öne alalım. Düşmesinler. Sırayla her birine lastik yapa yapa ilerliyorum. Bir ön lastik, bir arka lastik. Aynı bedende yapmış olduğumuzun aynısı arkadaşlar. O yüzden hızlı geçiyorum burayı. Şimdi geldim buraya. Şimdi şunu atlıyorum. Bunu yine ön lastik. Bunu almış olsaydım bu arkadan alacaktım. Ön lastik olarak yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi yine bakın işaretlemiş olduğum yerdeyim. Bunu bırakıyorum. Bunu da yine ön lastik olarak alıyorum. Ve devam ediyorum. Evet, şimdi şu alayım. Şimdi buna atlıyorum. Burada eğer işaretlediğiniz yerlerde ön lastiğe denk gelmiyorsa arkadaşlar bir tane kayabilirsiniz öteye. Çünkü ön lastikle başladık. Yani şurada hani 2 tane ön lastik yaparak başladık. O şekilde devam edelim. Şimdi yine bir zincir çekiyorum ve bir taneye atlıyorum. Öndekiyle devam ediyorum. Şuralarda çekmedim galiba zincir. Burayı düzeltirim. Şöyle şunu atlıyorum. Buradan ön lastikle devam ediyoruz. En sonuncuya da trabzanımızı yapıyoruz. Döndürüyorum. Şimdi bir sıra daha gideceğim. İki zincir çektim. Şimdi bakın önde olanları önden alıyorum. Arkada kalanları da arkadan alıyorum. Bu şekilde. Burada boşlukların içerisine de bir tane trabzan yapıyoruz.
Ve devam ediyoruz yine. Bu lastiği örerken birazcık sıkı sıkı örmeye çalışalım ki toplasın bu ön patı. Evet, şimdi devam edeceğim. Şimdi geldim, şuradaki boşluktayım. Bakıyorum. Arka lastiğimi de aldım. Boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Ve devam ediyorum. Bu sırada bu şekilde başa kadar gelelim arkadaşlar. Evet, en sona geldim. En sonda bir tane şöyle zincirime trabzanımı yapıyorum ve ipimi kesiyorum. Şöyle bir görelim. Bakın topladı zaten ön kısmı birazcık lastikle. Şimdi diğer tarafı yapacağız arkadaşlar. Burada da yine şöyle şu üst kısımdan şuradan ipimi takacağım. Tam köşeden. Şöyle takalım. Diğer tarafta kaç tane trabzan vardıysa burada da yine o kadar trabzan yapacağız. Şöyle ipimizi taktık. 2 zincir çektim. Hemen yanındakiyle devam ediyorum. Bu ilk sırayı trabzan olarak yapacağız. Daha sonraki sıra lastik. 2 sıra lastik öreceğiz. Düğme iliği ayırmayacağız tabii ki. Dümdüz örüp gideceğiz arkadaşlar. Aşağıya doğru trabzan, yukarı doğru lastik, tekrar aşağı doğru lastik ve bu patımızı bitirip yaka kısmına geçeceğiz. Şimdi yapalım. Yaka kısmıyla da devam edelim. Evet, ben ön patların lastiğini bitirdim. Düğmelerimi de diktim arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Şimdi yaka lastiğimize geçiyoruz. Öncelikle şuradan tam bu kısımdan itibaren başlayacağım. Bu sırada trabzan örmeyeceğiz. Zaten ilk sırayı trabzan olarak örmüşüz. Buradan direkt lastiğe geçiş yapacağız. Şöyle ipimi şuradan takıyorum. Yine yeşil ipimle devam ediyorum. Çünkü burayı yeşille yapmıştım. O yüzden yeşil ipimle devam ediyorum. Şöyle. Dediğim gibi siz istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz, yapabilirsiniz. Burayı yeşil yaptım, üst kısmı diğer renk olsun derseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Evet, şimdi burada lastik alımlarımızı yapmaya başlayacağız. Yani bu ön kısmı da lastik yapacağım. Şöyle bulduğum ilmeklerden şöyle bakın. Şurada şunu alıyorum lastik, ön lastik olarak, hatta şunu alacağım. Evet, şunu 2 tane çekeceğim ben. 3 tane çekmişim. Burada 2 tane çekiyorum. Şunu ön lastik olarak alıyorum. Evet. Şurada sırada gördüğümü arka lastik olarak alıyorum. Ve bakın zaten geldim ilmeklerime. Şurada ilmeğim var. Bunu ön lastik olarak alıyorum. Şimdi bakıyorum, burası birazcık açılmış. O zaman ne yapacağım? Şöyle yapacağım. Evet, şunu aldım ve bunu alıyorum. Devam edeceğim. Zaten buradan sonrasında ilmekler var. Trabzanlarımızı bu şekilde bir ön lastik, bir arka lastik olacak şekilde ayarlıyoruz.
her birine lastik yapıyorum. Bir ön, bir arka lastik. Beden sonunda yapmış olduğum gibi, ön patlarda yaptığım gibi hiçbir değişiklik yok. Aynı şeyi yaka kısmına da uyguluyoruz arkadaşlar. Diğer ön kısma kadar şimdi bu şekilde gelelim. Orada yine lastik yapacağımız ilmeklerimizi söyleyeceğim. Şimdi diğer uca kadar geldim. Burada yine gördüğüm ilmeklerimi alıyorum. Bakın şurada bir tane var. Bir tane burada var. Bir tane de burada var. En sonuncuyu da şöyle zincire batarak trabzan yapıyorum burada. Şimdi döndürüyorum. İki zincir çektim. Şimdi arka tarafa kalanları arkadan lastik, önde kabartı olarak duranları da önde lastik olarak alıyorum ve devam ediyorum. Bu kadar. Yaka kısmımız da bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna kadar gelelim. Sonrasında bir sıra daha yapıp yapmayacağıma son görüntüyle karar vereceğim. Evet, yaka lastiğimi de yaptım. Ben 2 sıra benim için yeterli oldu. İsterseniz siz 3 sıra yapabilirsiniz arkadaşlar. 2 sıra yaptım. Yeterli geldi benim için. Şimdi kollarımıza geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi kol lastiklerimizle devam edelim. Yeleğimizin son aşaması. Şöyle ipimizi bakıyorum burada. En son sık iğneli sırada kalmışız. O yüzden döndürüyorum. Ama lastik gideceğiz kolumuza. Beden sonunda ne yapmıştık? Bir sıra trabzan yapmıştık ve lastiğimizi o şekilde yapmıştık. Şimdi burada da yine aynı işlemi yapacağız. Bir sıra lastik gideceğiz. Ondan sonrasında da bir sıra trabzan gideceğiz. Sonrasında da lastiğimizi yapacağız arkadaşlar. Şöyle şuradan ipimi takıyorum. Bakın şöyle ipimi takacağım. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yere bir tane sık iğnemi yapıyorum. Bir iki zincir çektim. Şimdi devam ediyorum. Bulduğumuz boşluklardan şöyle şuraya da bir tane, bakın şuradaki trabzanımızın hemen şöyle ortasını yardım. Buraya bir trabzan yapıyorum. Bir tane yanına yapıyorum. Bu kol altını bu şekilde ilerleteceğiz. Şu boşluğa da bir tane yaptım. Sonrasında da zaten devam ediyorum. Bakın zaten ilmeklerimize geldik. Bu sırayı böyle trabzanla ilerletiyorum. Sıra sonuna kadar trabzanla geleceğim. Herhangi bir eksiltme, artırma hiçbir şey yapmadım. Sadece kol altına o şekilde ördüm. Boş bulduğum yerlere batarak trabzanlar yaparak. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bakın şurada bir tane ilmeğim vardı. Sonrasında da birleşimimizi yapıyoruz. Şöyle döndürüyorum, bir zincir çektim. Şimdi ilk gördüğüme ön taraftan lastiğimizi yaptık. Bu arkadan lastik yapıyorum. Buna önden. Şu başlangıç ipiniz burada kaldıysa şöyle iç kısmı alıp onu içeride yok edebilirsiniz. Yürütün içeride. Evet, bakın. Yine beden sonundaki lastiğimizin aynısı. Tüm lastikleri peş peşe getirdim. Lastik zehirlenmesi yaşayalım diye. Şimdi şekilde
Hani bedende, yakada, ön patlarda aynı işlemi yaptığım için hızlı hızlı geçiyorum. Her bir ilmeğime bir tane, bir ön lastik, bir arka lastik olacak şekilde yapıyorum. 2-3 sıra yapacağım bu işlemi kol iç kolda. Sonrasında da ipimi keseceğim. Diğer kol için de yine aynı işlemi uygulayacağım. İki kolda bitince arkadaşlar, sonrasında son haliyle, yeleğimizin son haliyle geleceğiz. Gördüğünüz gibi oldukça basit, kolay bir model oldu. Önemli olan modeli anlayabilmek, ilk iki sırada modeli oturtmak. Ondan sonrası zaten kendiliğinden geliyor. Birbirini tekrar eden sıralardan oluşuyor yeleğimiz. Yine büyütme küçültmek için de videonun başında zaten söylemiştim. Başlangıç zincirinizi 4 ve 4'ün katı şeklinde artırarak büyütebilirsiniz. Boyunu, bedenini ona göre uzatacaksınız. İnternette arama motoruna NAKO beden ölçü tablosu diye yazdığınızda zaten orada çocuklar için beden ölçü tablosu çıkacak. Oradan kontrol edebilirsiniz. Beden ölçülerini hani kaç yaşa göre yapacaksanız ona göre kontrol edebilirsiniz. Şimdi lastiğimizi yapayım. İki kol lastiğinde yapıp son haliyle gelelim arkadaşlar. Şu sonu da göstereyim size. Şimdi şurada bakın, en son ön lastikle ilk başlarken ön lastikle başladık. Burada da şu anda ön lastiğimdeyim. 2 tane ilmeğim var. Şu ikisini bir alıyorum burada. Eğer bir tane ise bir tane olarak alın. Aldım, arka lastik yaptım. Şu bir tane zincir çekmiştim. Hemen onun tepe noktasıyla birleştiriyorum. İpimi doladım. Döndürüyorum yine. Şimdi şurada önde gördüğümü önden alıyorum. Arkada gördüğümü de arkadan alıyorum. Yine birleşimimizi aynı şekilde yapacağız. Zaten lastikler birbirini gösterdiği için direkt lastiklerden alarak devam edeceğiz. Birleşimimizi de o bir zincir yaptığımızın tepesiyle birleştireceğiz arkadaşlar. Onu da göstermek istedim. Evet arkadaşlar, kollarımızı da yaptık. Şöyle göstereyim. Gayet güzel oldu. Ve yeleğimizi sonlandırmış olduk. Çok şık, çok güzel bir model oldu. Renk uyumuna da ben bayıldım. Gerçekten ilk başlarken hani nasıl olacak diye düşünmüştüm ama gayet güzel oldu. İnşallah sizler de anlatımımdan kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Elimden geldiğince en yavaş, en sakin, en duru dille anlatmaya çalıştım. Umarım anlatabilmişimdir. Hepinize buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapacak olanlara kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.